Merhaba. Şu meşhur lafı bilirsiniz. Kedi dediğin dört ayağının üstüne düşer. Sanki bir sihir gibi değil mi? Ama işin aslı sihir mi yoksa arkasında müthiş bir bilim mi var? Hadi gelin bu süper gücün sırrını birlikte çözelim. İşte aklımızdaki sorular tam da bunlar. Bunu nasıl başarıyorlar ve her zaman işe yarıyor mu? Gelin bu konunun derinliklerine inelim. Çünkü bu kedi düşer lafı aslında sandığımızdan çok daha fazlası. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Önce kedinin vücudundaki o gizli mekanizmaya yani düzeltme refleksine bakacağız. Sonra biraz fizik konuşacağız. Bu refleksin sınırları var mı? Onlara değineceğiz. Ardından şehir efsanelerini ve gerçekleri ayırıp en sonunda da evdeki dostlarımızı nasıl daha güvende tutabiliriz ona bakacağız. Hadi o zaman ilk bölümle başlayalım. Bu işin sırrı düzeltme refleksi denilen doğuştan gelen ama gerçekten inanılmaz bir mekanizmada gizli. Gelin bakalım neymiş bu refleks? Bakın işin en ilginç taraflarından biri bu. Bu refleks öyle pat diye ortaya çıkan bir şey değil. Yavru kediler tıpkı bizim yürümeyi öğrendiğimiz gibi 3-4 haftalıkken bu refleksi keşfetmeye başlıyor ve yaklaşık 2 ay içinde ustalaşıyorlar. Yani bu öğrenilen, geliştirilen bir yetenek aslında. Peki bu hareket tam olarak nasıl oluyor? Her şey iç kulaktaki denge merkezinin, yani vestibüler sistemin dikkat, düşüyoruz sinyali vermesiyle başlıyor. Kedi anında başını yere doğru çeviriyor ve işte asıl sihir burada başlıyor. Kedilerin omurgası o kadar esnek ki vücutlarının ön kısmı ile arka kısmını ayrı ayrı döndürebiliyorlar. Sanki iki farklı parçaymış gibi. Önce üst gövde, sonra alt gövde. İnmeye yakın da bacaklarını açıp sırtını hafifçe kamburlaştırarak inişin şokunu emmeye hazırlanıyor. Tam bir akrobasi. Tamam, biyoloji cephesini anladık. Ama işin bir de fizik boyutu var. Çünkü kedinin sağ salim inip inemeyeceği sadece reflekslerine değil, aynı zamanda bildiğimiz yükseklik, hız gibi faktörlere de bağlı. Şimdi gelelim şu meşhur kuyruk meselesine. Herkes kedinin kuyruğuyla dengesini bulduğunu düşünür. Evet, kuyruk bir dümen gibi dengeye yardım ediyor, küçük ayarlamalar yapıyor. Ama işin asıl kahramanı kuyruk değil, o süper esnek omurga. Yani kuyruksuz kediler de bu hareketi gayet güzel yapabilir. Kısacası motor omurga, kuyruk ise sadece yardımcı bir aksesuar. Saatte 97 kilometre. Bu, düşen bir kedinin ulaşabileceği maksimum hız. Bir insan için bu hız neredeyse 2 katı, yani 190 kilometre civarında. Peki bu fark neden kaynaklanıyor? Çünkü kedilerin küçük ve hafif vücutları tüyleriyle birlikte daha fazla hava direnci oluşturuyor. Bu da düşüşlerini yavaşlatıyor ve onlara hayatta kalmak için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Peki ne kadar yüksekten düşerse o kadar güvenli olur diye bir efsane var. Bu doğru mu? Kesinlikle değil. İşte bu bir paradoks. Mesela bir masadan yani çok alçak bir yerden düşerse vücudunu döndürmeye zaman bulamaz ve yan ya da sırt üstü düşebilir. Ama çok yüksekten, diyelim 7 kattan daha yüksek bir yerden düştüğünde de evet limit hıza ulaşıyor ama çarpma etkisi o kadar şiddetli oluyor ki çok ciddi kemik ve iç organ yaralanmaları meydana gelebiliyor. Gördüğünüz gibi bu refleks müthiş bir şey ama tabii ki sihirli bir zırh değil, her kedinin her durumda 4 ayak üzerine düşeceğinin bir garantisi yok. Bu refleksin de sınırları var. Mesela kedinin yaşı çok önemli. Çok küçük yavrular bu refleksi daha tam geliştirmemiş oluyor. Yaşlı kedilerse esnekliklerini kaybedebiliyor. Aynı şekilde fazla kilolu veya hasta bir kedi de yeterince çevik olamadığı için bu hareketi başarıyla tamamlayamayabilir. Hatta işin ilginci, aslan, kaplan gibi büyük kedigiller, küçük ev kedileri kadar esnek olmadıkları için düşerken çok daha beceriksizler. Haydi şimdi de hızlıca en bilinen mitleri ve onların ardındaki gerçekleri bir masaya yatıralım. Bakalım doğru bildiğimiz ne kadar yanlış varmış. Kısacası 1. Kediler her zaman 4 ayak üstüne düşmez, bu tamamen şartlara bağlı. 2. Kuyrukları olmasa da düşebilirler çünkü asıl işi omurga yapıyor. Ve 3. Daha yüksekten düşmek kesinlikle daha güvenli değil, aksine yaralanma riskini arttırıyor. Gördüğünüz gibi bu yaygın inanışların hepsi aslında birer efsane. Peki tüm bunlardan çıkarmamız gereken sonuç ne? Kedilerimiz süper kahraman değil. Onlar birer akrobat ama yenilmez değiller. İşte bu noktada görev bize yani sahiplerine düşüyor. Evlerimizi onlar için daha güvenli bir hale getirmeliyiz. Aslında yapabileceğimiz şeyler çok basit. Pencerelere ve balkonlara mutlaka bir güvenlik ağı ya da sineklik takmak.
Tırmanabilecekleri mobilyaları korkuluklardan biraz uzağa çekmek, onlara kedi ağacı gibi tırmanabilecekleri güvenli alanlar yaratmak ve tabii ki kilolarını kontrol altında tutarak o doğal esnekliklerini korumalarına yardımcı olmak. Bunlar gerçekten hayat kurtaran küçük dokunuşlar. Unutmayalım, kediler inanılmaz canlılar ama güvende kalmaları için bize ihtiyaçları var. Onların bu yeteneği bir süper güç gibi görünse de aslında yaralanabilirler. Bu yüzden evde alacağımız basit önlemler çok ama çok önemli. Peki sizin kedinizin en sevdiği, en cüretkar atlama noktası neresi? Yorumlarda bizimle paylaşın.